Yüzündeki çizgiler kadar derindi senin sinemaya olan sevdan. Sanatın her hali kazınmıştı tırnaklarına. Emeğin en yücesisin sen. Onlarca filmini izlemiş olmasına rağmen çoğu kişinin fotoğrafını görmeden ismini bilmediği, fotoğrafını görünce de "Aa o muymuş?" dediği bir kişinin hikayesidir bu. 169 filmde rol alır. Özellikle Kemal Sunal'ın oynadığı 60 filmin senaryosunu yazıp 10 filmin ise yönetmenliğini yapar. Kibar Feyzo'da Gülo'nun babası Hüso'dur mesela. Çöpçüler Kralı'nda Hacer'in babası, erkek güzeli Sefil Bilo'da eski bir eşkıyadır o. Oynadığı Kibar Feyzo'nun senaryosunun ona ait olduğunu birçok kişi bilmez. Resimler çizer, heykeller yapar ama kimse görmez, bilmez. Mazlum Çimen'in bestelediği Ekmek, Şarap, Sen ve Ben şiirinin yazarı da İhsan Yüce'dir. Birçok filmde yardımcı karakter olarak yer alır. Her tür tipe bürünür beyaz perdede. Mazlum'dan Deli'ye, Karadenizli'den Doğulu'ya, Dal Kavuk'tan Ayyaş'a. Oyunculuğuyla en iyi erkek oyuncu ödülünü alır. Ama kirayı hiç ödeyemedim diyecek kadar da yoksuldur. İhsan Yüce ve Can Yücel çok yakın iki arkadaştır. İhsan Yüce öldüğünde cenazesine Can Yücel gitmemiştir. Cenazeden dönen başka bir arkadaşından ricada bulunur Can Yücel. Kendisini taziye evine götürmesini rica eder. Arkadaşı kendini tutamaz yolda, sorar: "Abi neden bugün mezarlığa gelmedin?" diye. Can Yücel sararmış bıyıklarını ve sakallarını okşayarak cevap verir tok sesiyle: "İnsan arkadaşını hiç gömebilir mi yahu?" dediği adamdır İhsan Yüce. Bir filmde görmüştüm. İnsanlar birbirlerini gerçekten seviyordu der ya Cemal Süreyya. İhsan Yüce'nin filmlerinde de bu hisse kapılırız. Bu samimiyete, sıcaklığa ve dostluğa. Öldüğünde gazeteler yazmaz öldüğünü. Ama mahallesindeki komşuları, dostları hüngür hüngür ağlar peşinden. Sessizce göçer bu dünyadan. İhsan Yüce 1929'da Cebrail Bey ve Efzure Hanım'ın oğlu olarak Elazığ'da doğar. Tam adı Mehmet İhsan Yüce'dir. Kafkasya Dağıstan göçmeni 7 çocuklu ailenin 3 oğlundan biridir. Zor bir çocukluk yaşar. Babası Cebrail Bey iki arkadaşıyla Suriye'ye ticaret yapmaya gider. Çok uzun bir süre geri dönmeyince aile endişelenir. İhsan Yüce 12-13 yaşlarında "Ben babamı bulurum" diyerek Suriye'ye gider. Babasını bir hastanede bulur. Bu iki arkadaşından biri ölmüş, diğeri ise kör olmuştur. İhsan Yüce o yaşlarda bile kendi kabuğunu kırmaya çalışan, başka yerlere gitmeyi, keşfetmeyi seven biridir. Ailesinin İzmir'e göç etmesiyle işportacılık, ayakkabı boyacılığı gibi birçok iş yapar. Ardından İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenim görür. Bir süre özel şirketlerde muhasebecilik yapan usta oyuncu, bu işlerin kendine göre olmadığını anladığında tiyatroya yönelir. Sanat hayatına 1952'de İzmir'de Halk ve Çocuk Tiyatrosu'nda başlar. Küçük piyesler sahneler. İlk ciddi tiyatro deneyimi 1957'de Akın adlı oyunda oynamasıdır. 1961'de İzmir turnesindeki Oraloğlu Tiyatrosu'nun ekibiyle tanışır, dostluk kurar. Lale Oraloğlu'nun kızı Alev Oraloğlu'nun bir portresini yapıp hediye eder. Lale Oraloğlu resmi çok beğenir. İhsan Yüce çok maharetli. Resim, ahşap oyma ve kostüm dikme gibi işlere eli yatkındır. Oraloğlu tiyatrosunun dekorlarını ve afişlerini yapmaya başlar. Kısa zamanda kendisini sevdirir ve Oraloğlu tiyatrosunun kadrosuna girer. İlk olarak Rıfat Ilgaz'ın Çatal Matal oyununu sahneye koyarlar. Çatal Matal bir müzikal komedi ve politik bir taşlamadır. İkinci oyun Marguerite Duras'ın Hiroşima Sevgilimi. Bu oyunların tarzları birbirinden çok farklı. İhsan Yüce bunları arka arkaya sahneler. Dönemin tiyatro eleştirmenleri bu üslubu eklektik bulur. Bu eleştirilere hiç aldırmaz. Yılmadan yoluna devam eder. Sahne ışıklarındaki Calvero karakteri onu çok etkiler. Calvero'nun bir palyaço olması, toplumu neşeyle uyarmayı seçmesi İhsan Yüce için önemli olmuş. Chaplin'in dünya sinemasında yaptığını İhsan Yüce de yapmaya çalışır. Chaplin bunu makine dişlerinin içine girerek yapar, İhsan Yüce de Kibar Feyzo'da duvara "Faşo Ağa" yazarak. 1960'larda sinemayı pek önemsemez. O yıllarda sinema onun için ev kirasını çıkarmayı sağlayan bir uğraştır. Bir süre sonra etkilendiği toplumcu edebiyatçıların eserlerini senaryolaştırarak tiyatroda yapmaya çalıştığı şeyi sinemada yapmaya başlar. Sinema deneyimi Altın Yumru filmiyle başlar. Ardından Ertem İlmez'in yönettiği Senede Bir Gün, Bir Millet Uyanıyor, Sürtüğün Kızı gibi filmlerde rol alır. Sonra Aslı Er Film Şirketi'ni kurar ve senaryolar yazmaya başlar. Hayat Cehennemi, İhsan Yüce'nin senaryosunu yazdığı ilk filmdir. İhsan Yüce'nin yazdığı senaryolar Türkiye popüler kültür tarihinde çok önemli bir yer tutar. Kendisiyle birlikte Aytaç Arman ve Danyal Topatan'ın rol aldığı Hayat Cehennemi, Hiç adlı filmin hem senaristi hem yönetmenidir. Zeki Ökten'in yönettiği 1973 yapımı Ağrı Dağı'nın Gazabı filminin senaryosu da ona aittir.
Bu dönemde Yeşilçam erotik filmler furyası başlar. Kaotik bir dönemdir. 1970'lerin ikinci yarısıyla birlikte Türkiye toplumsal ve siyasal alanda büyük bir dönüşüm geçirir. Toplumsal gerçekçi filmler ortaya çıkmaya başlar. Popüler filmlerde de ciddi bir nitelik değişimi gözlenir. İhsan Yüce bu değişime imza atan en önemli isimlerden biridir. Ve İhsan Yüce sahneye çıkar. Türkiye sinemasının köşe taşı olacak filmlerden birine imza atar. Bu film tabii ki Kibar Feyzo'dur. İhsan Yüce, Fareler isimli öyküden müthiş bir senaryo ortaya çıkarır. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı film, toplumsal, siyasal, dinsel eleştiriyi komediyle buluşturan ender filmlerden biri olur. Kibar Feyzo aslında tamamen politik bir eleştiri filmidir. Maho'nun "Ulan şurada 141-142 başsınız, hepinizi ben besliyorum, valla sataram köyü ha" cümlesi aslında dönemin Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddesine yapılan bir göndermedir. Ulan şurada 141-142 başsınız. Hepinizi ben besleyeyim. Vallahi satarım köyü ha. Kibar Feyzo uzun bir süre yasaklı kalır. 6 Mayıs 1983 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Kibar Feyzo filmde yer alan adaba aykırı bölümler ve argo kelimeler nedeniyle filmin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube basın grubu tarafından yasaklandığı belirtiliyor. Haberde filmin gösteriminin durdurulduğu ve video kasetlerinin de toplatıldığı belirtiliyor. Film öylesine cesur bir sistem eleştirisi ki 1988 yılına kadar yasaklanmıştır. Bu nedir lan? EKK. Evde kalmış kızlar yazmışlar ağa. Hem töresi hem oğası kahrola başlık parası. Erden Kral'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Tarık Akan ve Meral Orhansoy'un rol aldığı 1978 tarihli Kanal'ın senaryosu da İhsan Yüce'nin kaleminden çıkmıştır. Çarıklı Milyoner, Sosyete Şaban, İnatçı, Fazilet gibi filmlerin de olduğu 60'a yakın filmin senaristliğini üstlenir. Yazdığı senaryolara kendi yaşamından ve dönemin siyasi olaylarına göndermeler yerleştirir. Çok zekidir çünkü toplumcudur ve toplumun yanında olduğunu bir şekilde göstermek ister. Usta oyuncu 1976 Antalya Film Festivali'nde İşte Hayat filmindeki performansıyla en başarılı yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülür. 1981'deki Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Derya Gölü filmindeki rolüyle en başarılı erkek oyuncu ödülünü alır. Yüce 1970 Mayıs'ında Zerrin Acuner'le dünya evine girer ve bu evlilikten Aslı adında bir kız çocuğu dünyaya gelir. İhsan Yüce 1971'de kızının doğumuyla birlikte yerleşik hayata geçer ve Üsküdar'da bir ev tutar. İhsan Yüce'nin evi dergah gibidir. Eşiyle kavga eden de evi olmayan da İhsan Yüce'nin evine sığınır. 40 ambar dedikleri bir çorba yaparlar. İçine bulabildikleri bütün sebzeleri koyarlar. Herkes o çorbadan içer. Mutfağında herkesi doyurmaya yetecek erzak olduğu söylenir. Şarabını, rakısını kapan İhsan Yüce'nin evine destursuz girer. Tarık Akan'ın Pehlivan filminde çalışmak için İhsan Yüce'de bir hafta kaldığı söylenir. Pehlivanlık müessesinin hiyerarşik ve folklorik ilişkilerini tartışıyorlar. Sabahlara kadar muhabbet ederler. İhsan Yüce ile ilgili bir kitap çıkartan Erhan Tuncer bir röportajında Yüce için şöyle der. Şu anda Kız Kulesi'nin karşısında Salacak Çay Evi vardır. Orası eski Salacak iskelesiydi. O iskelenin hemen yanında soğan ve domates ektikleri küçük bir bostanları var. Masalarını iskelenin en ucuna koyuyorlarmış. İskelenin biraz yukarısında arabın yerinden balıklar geliyor. Bostandan da domatesler, soğanlar. Dünyanın en güzel gün batımında demleniyorlar. Mazlum Çimen türkü söylüyor, Rıfat Ilgaz şiir okuyor, Ahmet Arif dallarının ardı nazlıdır diye başlıyor. Böyle bir atmosfer. İş toplantısı yapacakları zaman arabın yerine gidiyorlar. Tarık Akan ve Kemal Sunal'la arabın yerinde buluşuyorlar. Salacak sahilinde kurdukları masa kamuya açık. Balıkçısından şarapçısına herkes orada. Münir Özkul da has bir akşamcı olduğu için iş konuşmak için sahildeki masayı tercih edermiş. Bugün bile o iskelenin etrafındaki balıkçılara İhsan Yüce'yi sorduğunuzda tanıyanlar çıkıyor der. Entelektüel ve bilgi bir insandır İhsan Yüce. Kimsenin farkında olmadığı ama etrafındaki herkesin hayatına dokunan biridir. Yüce 1991'de Salacak'ta ailesiyle birlikte yaşadığı küçük bahçeli eski evde senaryo çalışmalarını sürdürürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeder. Öldüğünde gazeteler yazmaz ama sevdiği dostları, mahallesindeki insanlar gözyaşlarıyla uğurlar onu. Geriye ona ait olduğunu bilmediğimiz sayısız kült filmler, şiirler, yazılar ve aklımıza mıh gibi çalınan güzel gülüşleri kalır. Sözcüklere sığdıramadık senin hayata olan aşkını. İki gözümüzün çiçeğisin sen.
İhsan Yüce'nin yazdığı Ekmek, Şarap, Sen ve Ben şiirinden küçük bir bölümle bitirelim videomuzu. Ekmek, şarap, sen ve ben. Bir de sabahın 4'ü. Dışarıda kar, odamız ılık. Gözlerin ılık ılık damlarken boş kadehe anlattın bana. Ağzı sarımsak kokan bir çocukla yattığını, aşkı tattığını, karım dediğini ve aldattığını. Kıskandım Gogen'i Tahitilim, terlemiş vücudunu silerken cüzdan mikrobunu ve yaktığı kulübesini. Saçların bağlamıştı ellerimi muz kokulu. Güneşi doğurmuştu ölü cisim. Martı çığlıklarıyla bir sahil kayalığında nefesin vücudumu yakıyordu yer yer. Samyelim, sahrayı kebirim. Kahrettim her şeyi o gün. Babanın şarap çanağına, Gogen'e, kadere, sana ve bana, bir de gittiğin arabanın tekerine. Ne diyordum arkadaş? Diyordum ki ben bu zıkkımı içmek için içerim. Ama içerken düşünmem neden içiyorum diye. Daha sonra yaparım hayat felsefesini. Sırayla olurum Fatih, Selim, Kanuni. Bazen kadın hamamında tellak, bazen Kristof Kolomb. Napolyonken düşünürüm elbede geçen günleri. Timurken Beyazıt'ı yenişimi. Bir kere Aristo'nun hocası olmuştum, ona verdiğim dersle gurur duymuştum. Bazen Jeanne d'Arc'ı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odununu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersem Shakespeare halt etmiş derim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesimi dinlerim de işte Mozart'ın aradığı melodi bu diye gülerim. Enayiymiş be Platon. Bir içsin de görsün ne felsefesi varmış bu hayatın. Anlasın geçmişi kınalı dünyanın kaç bucak olduğunu. Islak kaldırımlarda yürürken acırım önde yalpavuran sarhoşun zavallı haline. Bu kalalık işte derim. Neme lazım senin? Kendine bak. Sen de bir serserisin, bir sarhoş ve yavaş yavaş kaybolur acı kahkahalarım şehrin izbe sokaklarında. Yavaş yavaş kaybolur benliğim.